Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte To Do App projesi yapacağız. Yapımız bu şekilde arkadaşlar. Main.dart'ımız da bu şekilde. Home.dart ise bu şekilde. Hemen uygulamamıza başlayalım arkadaşlar. Bu arada herhangi bir ekleme vesaire yapılmadı. İlerleyen zamanlarda ilgili kütüphaneleri kullanacağız arkadaşlar. İhtiyacımız olanları. Şimdilik uygulamamız bir çalışsın. Görelim. Daha sonrasında yazmaya başlarız arkadaşlar. Evet, uygulamamız hazır. Hemen bir çalışsın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ekranda herhangi bir şey olmadığı için scaffold yani beyaz ekranımız gözüktü. Şimdi ben ilk önce temayı değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Yani siyah temada çalışmak istiyorum. Onun için hemen team diyorum arkadaşlar. Team data nokta dark diyorum arkadaşlar. Şuradaki constant'ı kaldırırsak tamamdır. Ben geldik buraya. Main nokta dart işimiz bittiği için artık kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi scaffold'un app barına geliyorum arkadaşlar. Hemen app bar diyelim arkadaşlar. App barımız gelsin. Title diyorum. Text. Yani burada artık bizim notlarımız, ilgili notlarımız buraya geldiği için burada ben notlarım diye yazalım arkadaşlar. Daha sonra bunu center title true olsun arkadaşlar. Hatta arkadaşlar biz şey yapalım. Custom app bar yapalım. En azından daha iyi olacağını düşünüyorum. Onun için bu şekilde bir tane klasör açalım. Components tarzında custom app bar diyorum. Stateless bir widget oluşsun. Custom app bar. Biz burada return olarak arkadaşlar app bar döndüreceğiz. Yani artık her seferinde şu şekilde her seferinde bu app bar kısmını yazmaktansa sadece custom app bar yazalım ve orada kullanacak olduğumuz text varsa text'i alalım. İkon varsa ikonu alalım. Tek tek bu şekilde aynı şeyleri tekrarlamayalım. App bar kısmına geldim arkadaşlar. Hatta hani şimdilik bu şekilde devam edelim. Daha sonra ben burada app bar'ın nelerini kullanacağım arkadaşlar. İlk başta title olarak app bar'ın title kısmını kullanacağım arkadaşlar. Onun için şu şekilde title diyorum. Text diyorum. Şimdilik bu şekilde kalsın arkadaşlar. Daha sonra ben dedim ki az önce center title'ımız true olsun dedim arkadaşlar. Bu boolean bir değer ama onun için şu şekilde true yapalım. Şuraya virgül atmamız gerekiyor. Daha sonrasında arkadaşlar bunun ben elevation özelliği olsun istiyorum. Olur da sağına ya da soluna ikon koymak isteriz. Actions ve leading özellikleri de şimdilik leading'e leading diyelim. Onun için şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi leading kısmı bizden bir widget istediği için şu şekilde ne istediğini görebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizden bir widget leading istiyor. Onu şu şekilde kopyalayalım hemen şuradan. Bu şekilde yaparak sorunu giderebilmiş oluruz. Actions kısmı bizden bir liste istiyor. Bu şekilde yazabiliriz. Elevation bir boolean olduğu için double elevation. Bunu şey yapmayacağım arkadaşlar. Bu sabit kalacak. Bunu değiştirmeyeceğim. Center title özelliği de sabit kalmasını istiyorum. Yani tüm app barlarda sayfa 1 ve sayfa 2'lerde app barlarım sayfaya ortalasın. Bu şekilde ortalık kalsın. Daha sonrasında string olarak hatta onu şu şekilde yapalım. String olarak text alsın. Bu text'i de hemen şuraya yazalım arkadaşlar. String olarak da text alsın arkadaşlar. Daha sonrasında diyelim ki bu sayfadan başka bir sayfaya gönderdiğimizde eğer yine custom app bar'ı kullanırsak ya da başka bir app bar da olsa olur. Sayfadan yönlendirme navigate.push işlemleri yaptığımız zaman şu kısmında geriye gelme ikon oluşuyor. Ben onun oluşmasını istemiyorum arkadaşlar. Onun için autocomp bu özelliğini ben şimdilik burada isteğe bağlı olarak yapacağım. Yani bu tamamen benim inisiyatifime kalmış bir şey olsun. Onun için boolean olarak gelsin. Bunun linkleri şu şekildeymiş. Bunu şöyle yaparsak daha doğru olacak. Tekrardan bunu alalım. Buraya verelim. Daha sonrasında hemen şu constant'ı silelim arkadaşlar. Required this nokta text
Bakalım. Tamam. Şimdi ben burada bunları hikaye olarak tanımladım ama bunun ilk değerini ben şuradan true, hatta true olarak olsun. Aynen true olsun. Sonra değiştiririz. Required olarak tanımlamak istemiyorum bunları. Yani sadece burada ilk önce text kısımlarımız bizim required olsun. Diğerleri zorunlu olmasın arkadaşlar. Onun için custom map vardı. Şimdi ben bunu diğer sayfalardan erişim sağlayabilmem için arkadaşlar bu şekilde add override diyorum. Size get. Şimdi bu custom app bar'ı ben kullanmak istiyorum. Hemen geliyorum buraya arkadaşlar. Bu app bar'ı kaldırıyorum buradan. Custom app bar dedim. Gördüğünüz gibi sadece text'im geldi. Text kısmını kullanmam için bunu import etmemi istiyor. Hayır, import etmemi istemiyor. Şu şekilde görüyor mu? Custom app bar. Ama ben şurayı böyle değil arkadaşlar. Burada part of yapısını kullanacağım. Yani o bu şekilde belirteceğim yolunu. Yani ondan nokta nokta slash diyorum arkadaşlar. İlgili bulunmuş olduğu gidecek hangi sayfada kullanacak bu? Pages klasörünün altında kullanacak. Pages'in altında home.dart'ta. Şu şekilde zaten geldiğimde gidiyor mu? Gitmiyor. Şimdi kaldıralım buradan. Part diyorum arkadaşlar. Nokta nokta slash diyorum. Components'ın altında custom app var diyorum. Bu şekilde bunlar birbirlerini görmüş oldu arkadaşlar. Tekrardan yazalım. Custom app var. Evet. Bunu yapmamız için kullanmamız için bu kısmı unutmuşum arkadaşlar. Implement diyorum. Burada Preferred Size widget'ı kullanmamız gerekiyor. Onu şekilde kullandığımız zaman buradaki hatamız gidecektir. Ve tekrardan yapıyorum. Gördüğünüz gibi tekstim gelmiş oldu. Buraya biz ne demiştik? Hatırlamıyorum ama şimdilik görevlerim olsun. Bu şekilde kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Scaffold'un app bar kısmıyla işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi artık bunun ben body'sine geçeceğim ama body'sine geçmeden önce şunu, hatta body'sine geçelim direktmen. Scaffold'un body'sine geçiyorum arkadaşlar. Body kısmına bir tane list view atıyorum. Şu şekilde yapalım. Bir tane de çıldırımımız olsun. Gelen verileri burada göstermiş olalım arkadaşlar. Şimdi ben ekranımın şu kısımda sağ alt köşesinde bir tane Float Action button oluşturmak istiyorum. Ama bunu oluştururken de yine şöyle Float Action button, tekrardan Float Action button iyi yapalım arkadaşlar. Yani onu da komponent tarzında yapmak istiyorum ama evet, buraya Float Action button'ımız geldi arkadaşlar. Şimdi ben bu list view list view'un bu kısmında listelerimi, yani benim ekrana mesela bu butona bastım, ekrana liste ekleyeceğim arkadaşlar. Notumu ekleyeceğim. Burada görünüm tasarımı UI kısmını göstermek için onu yapalım arkadaşlar. Onun için Pages'in altına geliyorum arkadaşlar. Bir tane file dosyası açıyorum. Burada to do tile diyorum arkadaşlar. Bu kısımda ben görünüm kısımlarını yapacağım arkadaşlar. Onun için hemen stateless widget oluşturuyorum. To do tile diyorum. Scaffold dedim ve kapattık. Şimdi burada to do tile'ları göstereceğiz dedik. Hemen to do tile'ı kopyaladım arkadaşlar. List view'in içerisine attım. Burada onun nasıl bir şey olduğunu görelim birlikte. Hatta scaffold olmasın.
bir tane konteynerimiz olsun arkadaşlar. Konteynerimizin yüksekliğini 150 birim olsun. Pardon. Height 150 olsun. Bunun child'ını arkadaşlar şimdi konteynerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu kısımda checkbox olacak. Bu kısımda da text'imiz olacak. Text'e tıkladığımızda görev tamamlandığı tarzında buradaki text'imizin üzerine çizecek arkadaşlar. Yapmaya çalıştığımız tasarım bu. Onun için ben bu kısımda bir tane column atıyorum arkadaşlar. Children dedim. Daha sonra column'ın içerisine giriyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane checkbox dedik. Value'su şimdilik false olsun arkadaşlar. On changed özelliğinde şu şekilde kalsın dedi. Daha sonrasında checkbox'ımız geldi. Bu kısımda ben bir tane text widget oluşturacağım. Bu şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi bunlar alt alta geldi. Ama ben alt alta değil yan yana yapacaktım. Bu kısım row olacak arkadaşlar. Aynen. Burada verilerimiz olacak arkadaşlar. Şimdi ben kullanıcının başka bir sayfaya yazmış olduğu verileri bunu receive.builder'la döndürerek home.dart içerisinde yani ekranda göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Yapmaya çalıştığımız tasarım bu tasarım. Şimdi onun için şimdi burada şunu yapalım diyecektim ama onu bir sonraki sayfaya hazırlayalım öyle yapalım. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Genel olarak tasarımımız bu şekilde ama bunun decoration diyorum arkadaşlar. Box decoration işte border radius.circular 15 birimlik bir radius değerimiz olsun. Tabi bunun bir de rengini görelim arkadaşlar. Orange olsun. Yani rengimiz de bu şekilde arkadaşlar. Sanki yüksekliği biraz fazla olmuş. Onun için 150 birim değil de direkt 100 birim desek. Aynen daha makbul olmuş oldu arkadaşlar. Yani rengimiz bu şekilde. Yani ekrana her bir yeni not eklediğimizde bu şekilde olacak. Buradaki checkbox'a tıkladığımızda işte bu yazı üzeri çizilmiş olacak. Onun için buradaki mesela birden fazla checkbox ekleyelim şimdi. To tile ekleyelim. Gördüğünüz gibi hepsi birbirine yapışık oldu. Onun için container'ın bu şekilde padding özel margin evet instance nokta all her taraftan 11'lik olsun. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Her taraftan 15 dedik. Onda az mı geldi? Hayır. Ekran iyi etmemiş. Bu şekilde arkadaşlar 11'lik olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi kısımdan artık çıkalım. To do tile kısmında şimdilik işimiz bitti. Ona da birazdan tekrardan geleceğiz bu sayfaya zaten. Tekrardan biz burada yeni bir dosya açalım arkadaşlar. Bu dosyamızın kısmı ne olsun? Diyalog olsun. Burada da bir tane stateless bir widget oluşturuyoruz arkadaşlar. Dialog box dedik. Şimdi benim burada yapmaya çalıştığım şey şu olacak arkadaşlar. İlk önce şu gerekli import yapalım. Şimdi bu şekilde kalsın. Şimdi bunu da kapatalım. Gördüğünüz gibi burada sırasında gidiyor arkadaşlar manuel olarak yaptığımız zaman. Ama ben bu şekilde olmasını istemiyorum. Yani thisView.builder'la döndürmek istiyorum. Onun için hemen thisView'e kadar sildim. Nokta diyorum. Builder diyorum arkadaşlar. Item Builder kısmına geldiğimizde evet bir yerde fazladan mı sildik? Şöyle yapalım. Yani bu bize return olarak arkadaşlar az önce oluşturmuş olduğumuz to do tile'ı bize döndürsün. To do tile diyorum. Yani bunu ne kadar döndüreceği belli olmadığı için şu an item count değerine herhangi bir değer vermediğimiz için arkadaşlar
kendi kendini sonsuz bir döngüye soktu program. Onun için şimdilik biz burada bir tane item count değerini 1 verelim arkadaşlar. E, Hatta şu şekilde bir şey yapabiliriz. Bir tane liste oluşturalım arkadaşlar. To do list. Bu kısmını arkadaşlar biz bunun uzunluğunu listemizin uzunluğu kadar yapalım. Onun için to do list nokta length dediğimizde olacaktır. Tabi burada yazan text'in biz bu kısmı aktarmadığımız için hatta şu kısmı siliyorum. Yani listemizin içerisinde şu şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi listemizin uzunluğu kadar dedik. Listemizin uzunluğunun içerisinde herhangi bir veri olmadığı için bize herhangi bir veri göstermedi. Şimdi artık to do tile'da işimiz bitti. To do dialog box kısmına geçelim arkadaşlar. Şimdi ben burada şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Kullanıcı buradaki float action button'a bastığında bizi dialog box'a atsın. Dialog box'a attığı zaman biz o zaman dialog box'ı yazmaya başlayalım arkadaşlar. Onun için ilk önce float action button kısmındaki yani yeni bir not kısmını oluşturma alanını yapalım arkadaşlar. Yani şuraya tekrardan bir fonksiyon yazmamız gerekiyor. Onun için ben hemen create new task isminde bir tane fonksiyon yazacağım. Bu şekilde şöyle void diyorum create. Şimdi fonksiyonumuzu yani bu şekilde. Şimdi ben burada ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Kullanıcı buna bastığında ekranda çıksın. Bu dialog box kısmı çıksın arkadaşlar. Onun için show dialog diyorum. Context builder kısmı alıyor. Şu kısma noktalı virgülü atalım hemen. Şimdi buraya geldiğimizde ben return olarak artık burada dialog box'ı döndüreceğim arkadaşlar. Dialog box'ımız da bu kısımda arkadaşlar. Dialog box'ı döndüreceğim. Çünkü ben buradan dialog box'tan gelen işte list item'ın daha sonra butonun kaydetme ve kaydetmeme durumlarını buraya yazacağım. Buradan da onları kontrol etmiş olacağım. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Hemen bu kısma geldim arkadaşlar. Buraya bir tane scaffold widget atalım tekrardan. Yine bunun app barına biz custom app bar diyoruz. Bize biz bu kısımda daha doğrusu kullanıcı bu kısımda görevleri ekleyecek arkadaşlar. Yani butona bastığında görev ekle diyelim. Görev ekle dedik. Daha sonrasında bunun body'sine geliyorum arkadaşlar. Body'ye bir tane column atıyorum. Olmasını istediğim şey şu arkadaşlar. Hemen şuraya bir tane text field atalım. Kaydettim arkadaşlar. Bunu şu anda gördüğünüz gibi buraya geldi. Text field'ımız olacak arkadaşlar. Bir tane de bizim butonumuz olacak ama biz butonu kendimiz oluşturacağız. Hemen daha sonrasında hemen şu kısmı ben bir tane de list style atmak istiyorum. Title text yeni bir tane daha sonra bunu subtitle'ına daha sonra bunu yaptık arkadaşlar. Bunun aynı hizada olsun arkadaşlar. Onun için ben content padding'ini
Yani şu anda görmüyor. Content padding'ini 0 yapıyorum. Kenara yaslansınlar arkadaşlar. Kalıma padding atalım ki daha düzgün gözükebilsinler. Tamam. Text field kısmına geldik arkadaşlar. Text field'ın hatta hemen şunu decoration input decoration border şöyle yapalım arkadaşlar. İçine giriyorum. Aynen çerçeveli bir şekilde bir border'ımız olsun arkadaşlar. Label'ına ise göre giriniz. Tamamdır. Bunu da yaptık. Hemen şuraya virgülümüzü atalım arkadaşlar. Daha düzenli gözüksün kodlarımız. Text field'dan çıkıyorum arkadaşlar. Buraya bir tane row widget atıyorum arkadaşlar. Hemen. Bu row widget'ı atmamın sebebi butonları birisi burada olsun, birisi burada olsun arkadaşlar. Şimdi bunu yazmadan önce ilk önce biz kendi butonumuzu oluşturalım arkadaşlar. Onun için my button tarzında bir tane buton oluşturalım arkadaşlar. Bu oluşturmuş olduğumuz hemen oluşturalım. State istiyorum. Stateless my button. Buraya geliyorum arkadaşlar. Return olarak bana bu material button'ı döndürsün. Tamamdır. Bunu geldiğimizde bunun child'ine arkadaşlar text widget atıyorum. Şimdi bu şekilde kalsın. OnPress kısmında bu bizden bir fonksiyon bekliyor. Ama biz geriye değer döndürmesi için void callback fonksiyon callback tarzında yani burada OnPress yazmamız yeterli olacaktır. Ben şu OnPress'i alıyorum. Bilgileri verdim. Daha sonrasında ise final string text diyorum arkadaşlar. Buraya da text'i atamış oldum. Constant'ı silelim arkadaşlar. Şimdi burada zorunlu olarak bunun atması gereken her ikisinden zorunlu olarak bize vermesi lazım. Onun için this nokta diyorum. Text virgül required this nokta compressed fonksiyonu biz zorunlu olarak bundan alalım arkadaşlar. Burayı kapattık. My button dedik yapımıza. Şimdi row widget'in içerisine geliyorum arkadaşlar. Ben my button diyeyim arkadaşlar. Bizden text istiyor. Textimizin adı save olacak. OnPress kısmı ise bu şekilde olsun. Burası hata verdi. Kaldıralım. Şu şekilde kaydedelim arkadaşlar. Buraya geldi gördüğünüz gibi. Da bunun color'ını vermediğimiz için hemen buton color'ını da verelim. Buton team nokta bu sefer de rengi göremedik arkadaşlar. Secondary yapmayalım. Primary yapalım. Aynen. Bu şekilde olsun arkadaşlar butonumuz. Şimdi buradan çıktım arkadaşlar. Bu save butonuydu. Aynısını kopyaladım tekrardan. Da cancel.
Aralarına birazcık bir private box atıyorum arkadaşlar. Bunların genişliği, aralarındaki farkı 15 birimlik bir boşluk bıraksın birbirlerine. Şimdi buradaki diğer sayfalarda ben bunu kullanabilmem için arkadaşlar e, şu kısmı silelim arkadaşlar. Hemen ilk önce biz burada controller kullanacağız. Onun için final diyorum. Controller. Daha sonra yine void callback olarak save on save button diyorum. Yine void cancel on cancel button diyorum arkadaşlar. Hemen bunların hızlıca construction'ını oluşturuyorum. Nasıl alt insert yaparak arkadaşlar hızlıca constructor oluşturabilirsiniz. Bunları ben zorunlu olmasını istiyorum. O zaman başlarına bu şekilde required yapmam yeterli olacaktır. Buraya kadar tamamlar arkadaşlar. Bu noktalardan şu şekilde yapalım. Süper nokta k diyelim. İlgili yerleri hemen verelim arkadaşlar. Text field'ın controller'ına bunu atadık arkadaşlar ama kaldırıyoruz. Save ise on save button, cancel ise on cancel button dedik arkadaşlar. Buraya kadar her şey normal. Şimdi buradan dialog box'tan çıkıyorum arkadaşlar. Home kısmına geldim. Gördüğünüz gibi bizden constructor'ları istiyor. Hemen şuradan. İlk önce controller istiyor bizden arkadaşlar. Kontrol için hemen buraya geliyorum. Final diyorum. Alt ve controller o da eşittir. Text editing controller diyorum. Buradaki controller'ımı alıyorum ve gerekli yere veriyorum. Daha sonra bizden on cancel ve on save button istiyor. Şimdilik bunlar bu şekilde kalsın. Onlar da yazacağız arkadaşlar. On cancel'da bu şekilde yapalım arkadaşlar. Şimdi buraya kadar her şey tamam arkadaşlar. Yani biz butona bastığımızda bu sayfaya gidebiliyoruz. İşte buraya veri yazacağız. Buna bastığımızda ise bizi hemen bu sayfaya açacak ve o verilerimiz bu ekrana eklenecek arkadaşlar. Şimdi tekrardan kontrol edelim. Diyalog box'ları ekledik. Bunu kapattım. İkisini de kapatalım. Home'da tamam. My button'da tamam. To do tile'ı eşleştirmiş miyiz? Hayır. Bunu eşleştirmemişiz arkadaşlar. Şimdi to do tile'da benim 3 tane değişken oluşturacağım arkadaşlar. Birincisi checkbox. İkincisi onChanged özelliği. Üçüncüsü ise yine text olmuş olacak arkadaşlar. Bunları yapalım hemen. İlk önce biz burada to do tile'ı yaparken yine string olarak final diyorum. String text'im olacak. Daha sonra final diyorum. Yine boolean türünde olacak. Bu sefer checkbox'ın check state'ini yapacağız. Bunu yaptık. Daha sonra biz buradaki onChanged için hemen şöyle yapalım. Void function'ı yazacağız. On change diyelim. Bu şekilde bunları yapmış olalım arkadaşlar. Şimdi boolean türü bu false gelebilir. Bunu bu şekilde ayarlayalım. Daha sonra bunların constructor neydi arkadaşlar? Alt insert yaparak hızlıca bir constructor oluşturabiliriz. Yani bunların şimdi bir kere text'im benim zorunlu olarak bu gelmek zorunda. Onun için required ekliyorum. Check state'im de zorunlu olarak geldi. Onun için de required. Tabii ki onChange de aynı şekilde zorunlu gelecek arkadaşlar. Buraya kadar da bunlar da tamam arkadaşlar. Sadece yerlerine iade edelim.
Şimdi text'i aldım. Text'e verdim arkadaşlar. Checkbox'ın check state'ini şimdi boolean türünü yaptığımız için onun için value'ya veriyorum. Yine on change ise bu kısma atadım arkadaşlar ve bu şekilde kaydedelim. Şunu da constant ekleyelim. Buraya kadar bu da tamamdır arkadaşlar. Şimdi home kısmına tekrardan geliyorum. My button'da bir şey yok. Şimdi home kısmında gördüğünüz gibi to do tile'da bize bir hata veriyor. Yani bu da az önce constructor oluşturduğumuz için text'i, check state ve on change özelliğini istiyor bizden arkadaşlar. Şimdi gelin birlikte bunları yapalım. Şimdi burada bunu yaparken hemen şu şekilde tab tuşunu, hatta şöyle ilk önce text'ten başlayalım. Şimdi ben artık ne dedim? To do list listemizden çekelim verileri dedik. Onun için hemen şunu siliyorum. Caps açık kalmış. To do list. To do list'in ben indeksinin yani ilk değerini sıfırıncı değerini to do tile'ın almasını istiyorum. Yani ilk text kısmının onu almasını istiyorum. Daha sonra check state yani checkbox'ı ise yine aynı şekilde to do listimin ilgili indeksinin birincisini ise value olarak boolean değer olarak to do list check state alsın diyorum. Unchanged özelliği ise şimdilik bunu da bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Onu da yazacağız şimdi. Buraya kadar her şey okey. Şimdi buraya geldiğimizde on change dediğimizde şimdi buraya passive olmasın, bu da value olsun. Value olarak yazmak istiyorum ben. Yani burada bir tane bir fonksiyon yazalım arkadaşlar. Yani buradaki check state'i kontrol eden bir fonksiyonu yazalım. Onun için hemen şuraya geliyorum arkadaşlar. Void diyorum. Check state controller diyelim. Bu şekilde. Ben bunu buradan kopyaladım ve ilgili bu kısma vereceğim arkadaşlar. Onu da hemen şu şekilde yapalım. Ama bu kısmını ne dedik? Value olacak dedik. Hemen şimdi ben burada bir keresinde buradan ben boolean ve indeksi kontrol edeceğim için arkadaşlar bu iki değeri girmem gerekiyor. Onun için boolean diyorum. Value virgül integer index dedim arkadaşlar. Şimdi ben to do listimin indeksi yani bu artık birinci indekslerini söylüyorum yani arkadaşlar, yani checkbox'ın true ve false olma durumları, yani seçili ve seçili olmama durumları diyorum. Tekrardan to do list index ve birinci indeksin birbirine eşit olmadığını söylüyorum. Yani bu sayede artık ben bunları şey yapabilirim. Checked yapabilirim arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar artık buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi value ve indeksi almış oldu arkadaşlar. Şimdi burada hata veriyor. Çünkü bizim değerimiz diyor null gelebilir diyor. Onun için null gelmeyecek olduğunu söylüyor. Onun için bu kısma boolean'a null gelebilir dediğimizde bu sorun çözülmüş olacak arkadaşlar. Şimdi biz listemize örnek bir tane veri ekleyelim, hatta şu şekilde liste türünde. Deneme diyelim. İlk verimiz de false olsun. Bakalım gelecek mi? Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Hemen tıklıyorum mesela üzerine. Tıklama özelliği ne bir sıkıntımız var arkadaşlar. Evet, sıkıntının olmasının sebebi şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela bir kere tıkladım, kaldırdım, geliyor. Çünkü biz burada set state yapmayı unutmuşuz arkadaşlar. Set state dedim ve kaydettim. Tekrardan kontrol ediyorum şimdi. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde gelmiş oldu. Buraya kadar her şey gayet iyi. Bir sıkıntımız yok. Hatta gelin sizinle birlikte şunu yapalım. Listleave.builder'da eğer yani to do list listemizde herhangi bir verimiz yoksa ekranda veri yok yazsın. Ve verimiz varsa listleave.builder sayesinde ekranda biz o verimizi görelim arkadaşlar. Onun için hemen geliyorum buraya. To do list nokta diyorum.
is not empty ise this view.builder olsun. Değilse diyorum center widget child'ın içerisinde text veri yok. Bakalım arkadaşlar. Hemen şu şekilde refactor yapalım. Hemen yorum satırını alıyorum. Kaydettim. Gördüğünüz gibi veri yok yazısını görmüş olduk. Buraya kadar her şey gayet iyi arkadaşlar. Şimdi artık biz bunları artık buna bastığımızda ekleme, şimdi buraya geliyor ama ekleme işlemlerini daha yazmadık. Onun için ekleme işlemlerini yazalım. Birlikte yazalım hemen. Şimdi ne dedik? Float Action button'a basıldığında şimdi buraya ilk önce bu şekilde kullanmak istemiyorum ben arkadaşlar. Yani onun için nokta diyorum. Extended label bilgi istiyormuş. Text diyorum. New task. Şimdi bu label widget istiyordu. New test dedik. Hatta şu kısmı row widget içerisine alalım arkadaşlar. Children. Şu şekilde virgüllerimizi de ekleyelim. Daha sonrasında icon diyelim. Buraya da add ikonunu eklemiş olalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Şu anda gözükmüyor. Tamamdır. Buraya kadar sorun yok arkadaşlar. Şimdi bunu ekledik. Bu kısım tamam. Home sayfamız tamam. Gelin dialog box sınıfını halledelim. Şimdi biz burayı DCV.builder'la döndürdük. Artık biz buradaki on save ve on cancel butonlarının gereken kısımlarını yazalım arkadaşlar. Yani artık dialog box'la ilgilenelim. Şimdi on save button dedik arkadaşlar. Ben burası için bir tane fonksiyon yazmak istiyorum. Onun için ise yani sonuçta butona bastığınızda kaydedeceği için save new task isminde bir tane fonksiyon yazalım. Şu şekilde save new task diyorum arkadaşlar. Şimdi bunu yazalım. Şimdi buradaki bunun yapacak olduğu işlem aslında şudur arkadaşlar. Yine set state içerisine alalım arkadaşlar. Set state almayı unutmayalım. To do list nokta diyorum arkadaşlar. Evet, ekleyecek. Ne ekleyecek? Bir dakika. To do list listesinden gelen alt tere controller nokta text olacak. Alt tere controller nokta text ve default olarak da false gelmesini istiyoruz arkadaşlar. Çünkü dynamic türde bir listemiz olduğu için ve bu şekilde oradan gelen veriyi eklesin. Hatta şunu da yapalım. Eğer mesela butona bastığımızda bu şekilde boş değerse boş olarak eklemesin. Onu sadece navigator.pub'la dışa atsın arkadaşlar. Onun için de şunu yapabiliriz. Alt controller nokta text nokta is not empty ise yani benim controller'dan gelen veri boş değilse bu olsun. Boşsa da null olsun. Arkadaşlar hemen daha sonrasında bizim buradaki text field'ımızda temizlensin arkadaşlar. Clear olsun. Daha sonra da navigator nokta diyorum. Navigator nokta diyorum arkadaşlar. Of context nokta pub. Bu da tamam arkadaşlar. Şu anda bu görmeyebilir. Şimdi daha bunu vermediğimiz için görmez. Hemen buraya geliyorum. Bunu verdim arkadaşlar. Şimdi on cancel butonu var. Yani on cancel'da zaten aslında bunu eklememiz gerekiyor mu? Eklemesek de olur aslında. Kullanıcı sonuçta yani direkt
çıkmak isteyecekken navigator.pub da yapabilir. Onun için on cancel için şunu yapabiliriz arkadaşlar. Navigator nokta of context nokta pub yapsın arkadaşlar. Yani herhangi bir şeyi kaydetme, silme vesaire gibi durum yapmasın. Hemen tekrardan kapatıp açalım uygulamamızı. Bakalım bir hatamız falan var mı? Şimdi ilk önce listemizde zaten bu veri olduğu için bunu ekranda gösterdi arkadaşlar. Şimdi tıklayabiliyor muyum? Evet, tıklayabiliyorum. New test diyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi yeni verilerimiz de bu şekilde ekrana gelmiş oldu arkadaşlar. Kaydediyoruz tekrardan. Ve tıkladığımızda bir önceki verimiz silinmiş oluyor. Cancel dediğimizde de artık uygulamadan çıkmış olabiliyoruz arkadaşlar. Yani Dialog Box'tan görev ekle alanına çıkmış oluyoruz. Şimdi gelin bunu bir tık daha şey yapalım. Şimdi ne dedik? Checkbox seçili ise yazının üstü çizili olsun dedik arkadaşlar. O zaman hemen To Do Tile klasörüne geliyoruz. To Do Tile klasöründe virgül diyorum arkadaşlar. Bunun style diyoruz arkadaşlar. Text style. Decoration diyoruz arkadaşlar. Text decoration overline. Şimdi şöyle checkbox state true'ysa overline değilse text decoration nokta none olsun diyoruz. Evet. Checkbox state neymiş arkadaşlar? Boolean'mış. Üst çizgi eklemeyeceğiz arkadaşlar. O kısmı yanlış oldu. Bu muydu? İkisinden birisi olması lazım. Tamam. Evet, bu. Bunu daha net görmeniz için şu şekilde yapabilirim. Gördüğünüz gibi üzerine ince bir çizgi çekti. Bunu yani rengini de değiştirebilirsiniz. Ya da farklı kısımları da var. Onları da yapabilirsiniz. Hatta color'ını black yapalım. Daha net belli olsun. Gördüğünüz gibi daha net belli olmuş oldu. Şimdi bu kısımdan çıkalım. Hatta tekstlerin fontunu da arttıralım arkadaşlar. Font size diyorum arkadaşlar. Theme nokta of context nokta text nokta. Ben burada yani headline 6 nokta font size. Yani büyüklüğümüzü atalım. Bakalım nasıl gelecek. Yani biraz daha iyi. Daha net görebiliyoruz en azından yazıları. Şimdi şöyle yapalım. Biz bunu slidable paketini kullanarak sağa ya da sola scroll yaptığımız zaman işte açılan bir pencereden silme işlemlerini yapalım arkadaşlar. Şimdi o zaman buradan ben çıkıyorum. Hatta çıkmıyorum. Zaten yapacak olduğumuz bizim işlemlerimiz bu sayfada arkadaşlar. Yani hemen burada kullanacağız. İlk önce gerekli kütüphaneyi biz buraya import edelim. Slidable kütüphanesini import edeceğiz. Pardon. İlk önce biz onu şey yapmadık arkadaşlar. pubspec.yaml'da var mı? Yok. Hemen buraya ekleyelim arkadaşlar. Flutter slidable geldi. Pubget diyelim. Tamamdır. Buraya kadar tamamdır arkadaşlar. Şimdi konteynerimizi biz slidable paketiyle sıralım arkadaşlar. Widget diyorum. Slidable dedim arkadaşlar. Zaten ilgili kütüphane kendisi import etmiş oldu. Şimdi bunun
daha öncesinde bir videoda nasıl kullandığını anlatmıştım arkadaşlar. Eğer Slidable paketinin kullanımını bilmiyorsanız o videoyu izleyip daha sonra bu kısmı izlerseniz sizler için daha iyi olacaktır. Add Action Pane diyorum. Action Pane dedik. Motion kısmı ben Scroll Motion diyorum. Scroll Motion olsun. Children kısmını bizden bir listeye beklediği için bu şekilde yapalım arkadaşlar şimdilik. Daha sonrasında bu listemizin içerisinde artık ben Slidable Action diyorum arkadaşlar. On Press özelliğinde bu şekilde yaptık. Şimdi ben burada ne olmasını istiyorum? Ben burada bu şekilde yapalım. Ben burada kullanıcı bunun sol kısmına doğru scroll yaptığımda bu kısımda açılan pencereden şey çıksın. Bir yazı olur, ikon olur. Göre bunun label özelliğine sil diyelim. Daha sonrasında bunun hemen icon kısmına delete ikonunu verelim. Hemen şu şekilde kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi çıktı. Daha sonrasında arkadaşlar bunun border radius diyorum. Border radius nokta circular 15 birim verelim. Aynen, şimdi bu kısma padding atarsak evet, şimdi oldu. Ben 15 birimlik bir padding verdiğimizde bu şekilde kullanım olacaktır arkadaşlar. Şimdi şunu kapatalım arkadaşlar. Home kalsın. Burada yapmak istediğimiz şey neydi arkadaşlar? Buna tıkladığımızda bu silinsin dedik. Onun için buradaki nerede? Şunu silelim şuradan. Slidable Action'ın On Pressed kısmına geliyorum arkadaşlar. Bu bizden ne istiyormuş arkadaşlar? Hemen bakalım. Bir tane fonksiyon istiyormuş. Build Context türünde. Hemen kopyaladım arkadaşlar. Geliyorum buraya. Yapıştırdım. On Pressed'i alıyorum. Bu kısmı Context kısmına yapıştırdık arkadaşlar. Kaydettiğimizde To Do Tile kısmının olmuş olduğu Home.Dart'ta, yani şu kısmında, tabi bunu required olarak tanımlamadık mı? Compressed tanımlamamışız. Required this nokta compressed dedim. Şimdi kaydettiğimizde Home.Dart'ta bize hata veriyor. Şimdi bu fonksiyonu kullanalım arkadaşlar hep birlikte. Geldim arkadaşlar. Artık burada biz ne yapacağız? Delete, yani silme işlemlerini yapacağız. Onun için burası için de ayrı bir fonksiyon yazalım arkadaşlar hemen. Void diyorum. Delete buton diyorum. Şimdi biz burada sonuç olarak o anki indeksi sileceğimiz için arkadaşlar integer index diyorum. Geliyorum burada. Neyi sileceğiz peki? Biz oradaki işte to do listin o anki indeksini sileceğiz arkadaşlar. Onun için to do list diyorum arkadaşlar. Nokta remove at diyorum ve index diyorum. Tabi bunu yaparken de bunu yine set içerisinde yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Daha sonra delete'i aldım. On press kısmına geldim. Bunu yaptım. Tabi bu kısmını da bu şekilde context yazarsam daha doğru olacaktır benim için. Şimdi bakalım. Kendisini bir yenilesin arkadaşlar. Bizim listemizde ne vardı? Deneme vardı. False'muş. Dur şöyle yapalım. Öyle set edelim. Verimizi silmedi sanırım. Abi, silmez. Çünkü biz burada indeksi vermemişiz arkadaşlar. Tamam. Şimdi silebiliriz. Gel diyorum. Sil diyorum. Gördüğünüz gibi veri yok dedi. Veri yok kısmında yine biz bunun style'ını da nokta of context nokta textin nokta headline altı diyeceğiz. Context silelim arkadaşlar. Aynen bu şekilde olursa daha hoş olacaktır. Başka ne kısmını düzeltebiliriz? New test dedik. Mesela dialog box kısmındaki yine aynı şekilde bu kısmı da düzeltebiliriz arkadaşlar. Font size kısmına geliyorum.
team.onText.textDim nokta burada headline mesela 4 dedim. Nokta diyorum. Font size diyorum arkadaşlar. Daha sonra buraya virgül atıyorum ve buradaki fontu silmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hata alırız. Kaydettim. Yeni bir tane ekle dedim. Hemen şu kısmı tekrarlamak adına geliyorum buraya. Virgül. Bu 4'tü. Bunu 6 yapalım. Daha küçük olsun. Yani bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Ve bunu bu şekilde yaptığımızda gördüğünüz gibi birbirine yapışık oluyor. Onun için buraya sized box diyorum. Height olarak 15 birimlik yükseklik farkı veriyorum. Ve bu şekilde kullanabiliyorum arkadaşlar. Hemen save dediğimde gördüğünüz gibi abone onu yapmış oldu arkadaşlar. Arkadaşlar benim To Do App projesiyle alakalı anlatacak olduklarım bu kadar. Buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.